Herkese selam. Bu videoda biyoritim haricinde olan günlük, aylık ve yıllık devreler anlatılacaktır. Yaşamda hangi devreler vardır? Canlılarda birçok fizyolojik fonksiyonlar belli zaman aralıkları ile değişmeler gösterir. Bu değişmelerin aynı zaman aralıkları ile tekrarlanması bir ritim meydana getirir. Bu ritimde fonksiyonların arttığı, azaldığı veya ayrı kaldığı süreler vardır. Ritim periyoduna göre günlük, haftalık, aylık, yıllık ritimler vardır. Ayrıca 24 saatten daha düşük ritimli ultradiyan devreler ve daha uzun periyotlu infradiyan ritimler bulunmaktadır. Gece ve sabah insanı nedir? İnsan bedeninin ısısı uyanık olduğu saatlerde en yüksek değere erişir ve uyuduğunuz zaman bu ısı en düşük noktadadır. Bedeninizin ısısı yükseldikçe verimliliğiniz de yükselir. Tam tersine ısınız düştükçe veriminiz de düşer. Kimse birbirinin tam tamına aynısı değildir. Bu nedenle kimimiz gece, kimimiz sabah insan tipine sahibiz. Bu iki kategoriden hangisine dahil olduğunuzu anlamanın bir yolu, yatana kadar saat başı beden ısınızı ölçmenizdir. Sağlıklı bir sonuç için bu iş birkaç haftalık döneme yayılmalıdır. Sonuçlara göre en verimli periyotlarınızı tespit edebilirsiniz. Bulduğunuz en yüksek ısı değerine sahip periyotta aşırı çabalarınızı planlayabilirsiniz. Uzun vadeli böyle bir uygulama kişisel veriminizi çok daha fazla artıracaktır. Yemek yeme zamanlarımız da bu beden ısımıza göre ayarlanmalıdır. Herkes doğal bir yemek yeme ritmine sahiptir. Örneğin bazı kimselerin 90 dakikada bir gıda almaları daha iyidir. Kimilerine ise günde 3 öğün iyi gelir. Bir yemeği teşkil eden malzemeler veriminizi çeşitli şekillerde etkiler. Kimimiz sabahları sıkı bir kahvaltı yapıp diğer öğünleri hafif geçiştiririz. Oysa aslında erken saatlerde hafif atıştırıp öğleye doğru 11'de yenen iyi bir yemekten daha fazla yararlanabiliriz. Öğünlerin zamanı ve o zamanda yenenler kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanmalıdır. Hücresel değişim devresi nedir? Yaşam fonksiyonlarımız için örneğin kalp atışı, nefes alma, yemek gibi günde yaklaşık olarak 7 milyon beyin hücresinin kullanılması gerekir. Zihinsel performans saat 14 ve 16 arası normal olarak tepe noktasındadır. Buna rağmen baskın şartlara, kişiliğe ve ferdin duygusal haline göre saat 11 ve 20 arasında da yüksek bir seviye beklenebilir. Sabahları kendimizi gece olduğumuzdan farklı hissetmemiz bir yana fiziksel bakımdan da gerçekten farklıyızdır. Zira hücre değişim devresi sürekli faaliyet içindedir. Bilim adamları diğer subtil ve genellikle göze çarpmayan psikolojik devrelerden başka kesin unutkanlık ve hafıza fazlarının olduğunu keşfetmişlerdir. Açıktır ki bu kişiden kişiye değişir. Mesleki devreler var mıdır? Yaklaşık olarak doğum tarihlerinin ölçüt olarak kullanılmasıyla mesleklerin devresel performans hususunda büyük bir yer işgal ettiği keşfedilmiştir. Örneğin müzisyenlerin diğer zamanlardan çok Kasım, Ocak ve Şubat aylarında doğmakla daha iyi şansa sahip oldukları anlaşılmıştır. Mimarlar ise Aralık, Mayıs ve Haziran aylarında doğmuşlarsa daha şanssızdırlar. Bankerler Ağustos ayında doğmayı tercih eder görünüyorlar. Onların en düşük noktası ise Mart ayıdır. Diğer aylardan çok Ekim ayı gazeteci ve editörler için uygundur. Aralık ayı ise bu meslek için en elverişsiz ay gözükmektedir. Ritim içinde ritim var mıdır? Son 300 yıl içerisinde bilim adamları ve araştırmacılar birçok ritim ve devreleri ortaya çıkarmışlardır. Bunların bazıları tesadüfen, bir kısmı ise çalışmalar sonucu keşfedilmiştir. Bazı tarihi modeller hem aynı ülkede hem de dünyanın diğer kısımlarında kendilerini tekrarlıyorlar. Olaylar daha önce nasıl gitmişse gene çok benzer yollar izlemektedir. Totaliter rejim altındaki bir devlet ile ısı değişimleri arasındaki bağlantının sanat dünyasındaki üslubu etkilediğini kim düşünebilirdi? Olup biten bazı olaylar arasında irtibat kurup bunlar bir araya getirilince açıkça savaş, hasat bolluğu ya da saray entrikaları gibi bazı sonuçların devresellik verdiği görülmektedir. Bütün bu olayların dünya çapında 100 yıllık bir devre içerisinde döndüğü anlaşılmıştır. Şimdilik bu sahadaki keşiflerimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Örneğin Kanada'daki kar tavşanlarının bolluğunu yöneten
yaklaşık 9,6 yıl uzunluğunda kesin bir periyodik devrenin mevcut olduğunu biliyoruz. Başak ve Şahin nüfusu da ayrı periyodu göstermektedir. Şimdilik açıklanamaz bir şekilde 4 yılda bir vebanın ortaya çıktığını ve eşya fiyatlarında periyodik dalgalanma olduğunu keşfetmekteyiz. Buzullar devreler halinde eriyor, her gün doğan çocukların sayısında da bir devresellik bulunmakta. Ancak bu devrelere sebep olan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Devreler arasında eş zamanlılık var mıdır? Benzer devresel performansların gün ışığına çıkan bir temel esası hayret verici eş zamanlılıktır. Bunlar birbirini etkiler. Aynı süreli bütün devreler aynı zamanda yükselir ve alçalırlar. 1780 ortalarından 1960 ortalarına kadar uzun bir dönemde incelenen 30'dan fazla çok farklı konu 8 yıllık bir devresellik göstermiştir. Bu periyot içinde her biri en yüksek ve en alçak noktalarına aynı zamanda erişmişlerdir. İncelenen olayların başlama tarihleri farklıdır. Örneğin sigara imalatı 1880'de, kurşun imalatı 1821'de, kızıl sincap bolluğu 1926'da, pik demiri fiyatları 1784'te, şeker fiyatları 1780'den önce ve çam yetiştirmesi de 1867'de. Bu kadar farklı konular nasıl oluyor da aynı yükselme ve alçalma eğilimini göstererek bir ortaklık içerisinde bulunuyorlar? Bunu da bilmiyoruz. Bu model 8 yıl değil, bazıları 5,91 yıl, bazıları 9,6 yıl, bazıları da 11,2 yıllık devreler halinde tekrarlanmaktadır. İstatistikler başka ne diyor? İngiliz standartlarına göre 1,75 metre boyundaki bir erkek ortalama 68 yaşına kadar yaşayabilir. Oysa 1,60 metre boyundaki bir kadın ortalama 70 yaşına kadar yaşamaktadır. İstatistikler hiç şüphesiz sadece boy ortalamasını gösterirler. Ama bazı ilginç gerçekleri de ortaya koyabilirler. Faaliyet göstermekte olan esrarengiz kuvvetler var. Bulunan yeni sistem henüz anlaşılamamıştır. Hatta bir sistem veya birden çok sistem olduğunu da bilmiyoruz. Bulduğumuz sadece bir sistemin bir parçası olabilir. Tıpkı oyuncak tren logosunun bir ray parçası gibi. Astroloji, biyoritim ve numeroloji konularında bizi takip edebilirsiniz. Mutlulukla kalmamız dileğiyle.